Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideye çiçek açtırma ve dal verdirme noktasında birkaç püf noktadan bahsedeceğim. Öncesinde bu videomu şu anda izliyorsanız kanalıma hemen abone olup destek verebilirsiniz ve yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil sesini de açabilirsiniz. Evet, şimdi size orkide bakımının en önemli noktalarından çiçek budama yönteminden bahsedeceğim. Orkidemizin gördüğünüz gibi bu şekilde bol çiçekli ve dallı olmasını istiyorsanız dikkat etmemiz gereken en önemli husus tabii ki orkidenin budanma şeklidir. Bakın size ben bu orkidelerimi göstermek istiyorum. Yapmış olduğum budama sonunda bakın gördüğünüz gibi bir orkidede 3 tane çiçek dalım oluştu. Yani orkidede budamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bu da bize. Bakın gördüğünüz gibi orkidemin dalları diğer videolarımda eğer izlediyseniz çok küçükkenki halini de çekmiştim. Gördüğünüz gibi bakın orkidemin dalları gayet güzel büyüdü ve büyük büyük tomurcuklar açtı. Şimdi çiçeğe dönüyor. Bakın bu orkidemde de gördüğünüz gibi yine kocaman bir çiçek dalı var ve üzerinde açmaya başlayacak çiçek tomurcuklarım da var. Budama yapacağım orkidem bu. Bunu marketten yeni aldım ve alırken dikkat etmeniz gereken şey dallarının olması, yaprakların üzerinde herhangi bir hastalığın olmamasına dikkat edin. Hemen üzerindeki poşeti çıkarıyorum. Yeni aldığınız orkidede herhangi bir böceklenme olduğunu merak ediyorsanız bakın benim gibi akşamdan ben üzerine bir elma dilimi koydum. Bakın görüyorsunuz küçük küçük böcekler var, hareket ediyorlar. O yüzden bu orkidemin toprağını şimdi değiştireceğim ve yeni bir saksıya ve yeni bir toprağın içerisine alacağım. Bakın görüyorsunuz dalları da zaten kökleri hep kurumuş ve artık bu orkidenin saksısının değişme zamanı gelmiş. Şunu da göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz yeni aldığınız orkide saksısının üzerinde aslında orkidenin özellikleri belirtilmiş. Bakın yarı güneş alan, az su ve sıcaklığı da yazıyor. Buna da dikkat ederseniz orkidenize daha da iyi bakabilirsiniz. Evet, bu orkidem yeni bir orkide. Toprağını değiştirdim ve sizlere şimdi nasıl budanacağını göstereceğim. Bu tarz orkideleri, çiçeksiz orkideleri marketlerde çok uyguna bulabilirsiniz. Ben bunu 5 liraya aldım, yani 10 TL yapıyor. Ve güzel bir bakım ile gerçekten çok daha güzel bir orkide elde edebiliriz. Yani çok yüksek miktarlar verip aslında çiçekli orkideler almanıza da gerek yok. Bu orkidede gördüğünüz gibi 3 tane şu anda dalımız var ve bu dalımızın nasıl budanması gerektiği, ne zaman budanması gerektiği çok önemli. Eğer orkidelerimiz bu şekilde çiçeklerini dökmüşse ve artık yavaş yavaş dalları kurumaya başlamışsa mutlaka bir budama yapmamız gerekiyor. Bakın görüyorsunuz çiçeğimi. Bu çiçek dökülmüş ve son bir tane kalmış. Diğer dallarımda da zaten çiçek kalmamış. Yaprakları gayet sağlıklı görünüyor. Bu orkidemizin bize tekrardan dal ve çiçek vermesi için buna bizim güzel bir bakım yapmamız gerekiyor. Evet, orkide dalımı kesmek için şimdi ben bir tane pamuk üzerine biraz limon dökeceğim. Bu işlemi yapmamın nedeni orkideler hassas çiçekler olduğu için mikrop kapabilirler. O yüzden mutlaka limon ile pamuğu biraz ıslatıp dezenfekte etmemiz gerekiyor keseceğimiz makası ya da bıçağı. Bu şekilde makasımı dezenfekte ediyorum ve daha sonra dalından keseceğim. Orkide dalının nereden ve nasıl kesilmesi gerektiği noktasında da çok sorular geliyor ve genelde bununla ilgili herkes bir şeyler söylüyor. Fakat şunu özellikle belirtmek istiyorum ki eğer bir orkide dalını keseceksek mutlaka boğumlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu boğumları 1, 2, 3 diye saymanıza gerek yok. Her boğumda çiçek çıkma ihtimali mutlaka vardır. Fakat bakın gördüğünüz gibi bu boğumlar, size gösterdiğim bu boğumlarda çiçek zaten önceden çıkmış ve çiçek önceden çıkmış olan boğumlar artık bize tekrardan çiçek dalı vermez. O yüzden boğumlardan keserken dikkat etmemiz gereken en son nerede çiçek çıkmış ise ve en son nerede artık çiçek dalı kurmaya başlamışsa oradan kesiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi en son çıkan çiçek dalımın hemen dalının hemen altından bakın ve altında bir boğum var. Bu boğum zaten bize tekrardan çiçek verebilir. Daha yeşil.
Dalı keserken bakın gördüğünüz gibi dikey kestim. Bu şekilde daha hızlı çiçek verecektir. Eğer daha alt boğumlardan keserseniz üst dallardan çıkacak olan çiçeği de engellemiş oluruz. Bakın yine burada da bu daha önce kesilmiş fakat ben üstten tekrardan keseceğim. Keserken de şuna dikkat edebilirsiniz. Bir ya da iki parmak en son yeşil olan boğumun üzerinden bir ya da iki parmak yükseklikte kesebilirsiniz. Evet bakın burada da yine aynı şekilde görüyorsunuz. Bakın önceden çiçek dalı çıkmış ve çiçeklerini döktükten sonra zaten kurumuşlar. Bunlar bize artık zaten çiçek dalı vermez. Size daha yakından göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz boğumları. En son boğum bu. En son burası yeşil. Bakın ve bu üstten hemen ben bir makas ile şimdi tekrardan keseceğim. Yani boğumları saymanıza gerek yok arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tuttuğum yerden itibaren artık çiçek çıkmamış ve tuttuğum yer yeşil boğum. Hemen üzerinden kesiyorum. Eğer dalımız sarı olmuş olsaydı sarı dalın en son bittiği yerden kesecektik. Bakın bu da başka bir orkiden ve gördüğünüz gibi dalı sararmış. Hemen sarı dalın bittiği boğumun altından kesiyorum. Hemen en altındaki sarı boğumun altındaki yeşil boğumun hemen altından bakın 2 parmak yukarıda kestim ve hemen bir boğum kaldı bakın yeşil ve bu şekilde kesmiş oldum. Eğer bu sarı dalı kesmemiş olsaydık zaman ile bütün dal kuruyacaktı. Bu dalın kuruması demek bize başka dalların çıkmasını engellemiş olacaktı. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi mutlaka kestiğimiz yere toz tarçın döküyoruz. Neden toz tarçın döküyoruz? Çünkü üst kısımları zaman ile bakteri kapabilir, hastalık kapabilir ve bu da nedir? Dalın kurumasına sebep olabilir. Özellikle orkideler hassas çiçekler olduğu için çok çabuk mikrop kapabiliyorlar ya da çok çabuk hastalık ve bakteri üreyebiliyor. O yüzden bunlardan korunmak için mutlaka tarçın döküyoruz. Bakın yeşil yerleri ve bu tarçın sayesinde orkidemiz yeşil dalı zaman ile bize dal ve çiçek vermeye yardımcı olacaktır. Evet, orkidemize son olarak yaprak bakımını yapacağım. Bunun için de bir limona gördüğünüz gibi biraz pamuğa sıkıp yapraklarımı bununla dezenfekte edeceğim. Özellikle orkide yapraklarında çok fazla böceklenme, unlu bit hastalığı ya da farklı hastalıklar olabiliyor. Bunlardan korumanın en kolay yolu limon kullanmaktır. Limonu belirli aralıklarla bu şekilde pamuğa sıkıp orkidemizin yapraklarını hastalıklardan korumak için belirli aralıklarla silebiliriz. Bunun da faydasını göreceksinizdir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Kanalımı beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olup hemen beğen tuşuna basabilirsiniz. Gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini de açmayı unutmayın. Hoşça kalın.